تقول مختار كان آخر تقول شو أبوه بنفسي والله النظام شو ليت شو شيء خبر عن تن هاي بحطنا به لا فايدة لما هي تن جا هي جا تن ركعتنا بدار حطنا تشتنا شل بزبونه تشتي مرود بلغانا دست روی پاک شد تشتی وقت قاعده قبول نکه دست زمانه دایم نظام چرکن حطنا تشتنا çaresine beçarene. Geçin ki ben kobeçak katır gün sabah kırım gün herkes ders kesem sortum ya takmış kani diken herkes bostanı kaldı be. Va av kira tehdit geçen. Muhtar fakir çipki. Ama ava beri çerktirin. Desal beri çerktirin. Desal ba ava nav gün hev vari. Ava nav gün düşün çetkirin. Tişte ikvan dağıtın çetkirin. Ters sağ av var. Meru bepşta ve mala sadıgır tani. Nika evştüne. Nar yüyaş çeynakın. Çer muhtar. Muhtar heve çarpınca genç Allah pay top ki gire tera. Vi kuder tekiye nalet olasıcı. Ya tamir ki terti. Avsati. Meru mala bet sadıgıreti. Nika tişti evştüne. Nevala kime bu? Nevala kahve dest ne da desta. Çün pisliğe gönderi George Kernal. Nika meru nav ters koy behram nevala. Dest manşun. Çi muhtar çağlı. Allah Allah. Bu dış khirati hati çerki kefate çere to hati ama beavane durmama hay ta akla renk to hati bu pate çaresi diyate çaresi bernabe ama böyle beavsız nabe işi tez zor geçin Peki kani de zor bir terime geçme. Ya dure millet fakir da fena beri ne tuzayın. Nara cidu. Zaten millet beri fırçilekaş mı? Çünkü dur av mavdanı ama nika milletin nika vernenen kes nara. Millet nika kışta bir rahatiye. Ve ancak kani ber andere malı da be mustakil ve kadar kullanmıştır. Millet fena beri ne? Ya bırak musluğu ve yakın takmışken sebep düz bir vay devlet diyecek ya saat takmıştım. Bırak musluğu takmışken. Bırak devlet pere takmış ona ki. Ha çerdi be. Ya pırtış da garan demiş. Ama bize vapes apet bırak şey. Ne kadar saat takmışken saat takmış kırın. Ve bahçe vernak.
So denk ne yapalım? İki beklerken minibüs ne bu? Garajda. Ev yaka da sarmadım. Hem çaldıyız. Hemen sarmatmaz. İyi. İlk. Araba peşi kaçırmış ki. Uyanız abi. Garajda iki beklerken çiğcanı tuya sarmatmaz. Deren ketlo. De okulu kaçacak kıla. Böyle okul şurayı yavaş yavaş kapat bu. Ev almaya gel bu mecera koy. O ket şuna mı? Biz ciş azal. Şu bu azık demek. Fakat erkek karmar. Kış verme. Orun deşi, pırsın deşi mi, benim deşi mi? Kestin. Kış ver sıkıntı. Cevabım demek. Kıymet kaydı kıla. Zaman bir ne mi? Çancağı çıkmıyor şey. Abi bir iş kaynağı kaybediyor yani. Hatta çünkü çayda serper var. İşte bir şey. Teneye. Yenge. 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 Ne kaşafane? Hep خلاص بالصابونة Kaçını? تنى
Ne var? Mehmet seni çağırıyor. Ne oldu? Bilmiyorum de ki git Adnan amcayı çağır. Tamam tamam geliyorum. Adnan. 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 Ver taştı bak. Su ver ha, çay sar. Tamam tamam. Tamam.
Hı. Hı. Bekle. Pişman çek. Kaya. Hı. Herhalde devlet. Hı. Ha. Eren hadi okula geç kaldın. Çabuk acele. Çabuk saatin geçti çabuk. Hadi Eren acele. Yüce Allah'ın gönderdiği son din İslamiyeti, İslam dininin ilkeleri en doğru ve açık şehirlerde Kur'an-ı Kerim'de ortaya konulmuştur. Dolayısıyla İslam'ın temel kaynağı Kur'an-ı Kerim. Hazreti Peygamber Kur'an ayetlerini insanlara açıklayıp öğretmiştir. Tamam Elif. Rojda sen devam et. Devam.
dinin mutabı akıllı bir varlık olan insandır. Bundan dolayı insanlar dini emir ve yasakların ilklerini en doğru şekilde anlamalıyız. Yüklü insanlar Hazreti Muhammed savaşta hayatını kendine ilgili anlayanlar merak ettikleri hususlar ona sormuştur. Hazreti Peygamber de en doğru şekilde bilgilenmiştir. Böylece insanlar dine en iyi ve doğru şekilde anlamasını sağlanmıştır. Hazreti Muhammed savaşta infilahta sonra da inanların dini anlamaya yönelik çabaları devam etmiştir. Tamam. Şimdi burada da gördüğünüz gibi İslam dini yeryüzüne indirilen en son dindir daha doğrusu. İslamiyet'te hoşgörü çok önemlidir. Hoşgörü konusu şu anlamda da önemlidir. Başkalarının inanç ve ibadetleri konusunda da kimseyi zorlayamazsınız. Hoşgörü göstermek durumundasınız. Dolayısıyla İslamiyet'in en önemli özelliklerinden bir tanesi budur. Fikir ve inanç özgürlüğü. Şimdi sayfa 107'den devam ediyoruz. Rojda. Şuradan başla. Bir dine inanmak ya da inanmamak, insanın kendi özgür inansal karar vermesi gereken bir durumdur. Çünkü inanç gönül işidir, kalpten gerçekleşen bir eylemdir. Din ve inanç konusunda inansalar baskı yapmak zorundalar. Bulunmak onlara ikiyüzlü yönettiler. İkiyüzlü ise dinin özüyle bağlanmaya kötü bir davranıştır. Bundan dolayıdır ki dine zorlanmak kabul edilmez. Hiç kimse bir dine inanmaya zorlanmak bu konuda inansalar baskı yapılmaz. İnsanlar dine özgürlüğü öner verir. İnsanların bir dine inanmaya ya da inanmamaya kendi hür karar vermeleri gerekir. Doğru, tamam.
Sol doğru tamam. Terezin katım. Adnan her gol kabine. Adnan her gol kabine Adnan. Ben bu kanal takım ki. Ere vay okule da. Gol para paki okule da. Ere okule dekhe her biri var. Ne kar bura? Evra kar var hiç bira altın tışnak. Çakar ve terma. Ver tamam ver. Tamam. Dağlar nerededir evet? Aşağıda olabilir. Hep oraya mı gidiyorlar? Bilmiyorum. O dağlara oraya gidelim. Tamam. Ne ders işlediniz? Matematik ve Türkçe O neydi? bölme. Zorlandın mı peki? Birazcık. O zaman ben sana birkaç soru sorayım mı? Sor. Mesela 8'i 2'ye bölersen ne olur? 4. Doğru. Peki 12'yi 3'e bölersen kaç olur? 4. Vallahi da doğru. 4'ü 1'e bölersen kaç olur? 4. Vallahi bravo ya. Ben sana biraz daha zor bir soru sorayım. Biraz. Sorayım mı? Sor. Düşünce gücüyle kalkan tek şey nedir? Zor bir sorunu bile. Bir de yani. Güzel şeyler de biraz. Bak bunu bilirsen sana hırstan hediye alacağım. Tamam şöyle yapalım. Hemen cevap vermek zorunda değilsin. Tamam. Eğer bilirsen sana hırstan hediye getireceğim. Tamam. Tamam.
Belki zaman nişanı kare. Yapıyor bu. Ve bunun da gerek var işe dağcı değil. İş pirane. Belki bizim bekleyişte ama ilk anlık yani bir defa giriyor. Zaman işarı becercin akın. Bayağı pek zaman hakkı var neler şimdi. Bir defa geçiyor. Düsü bir zevi yani. Bana çekin. İki halime yani. Rakayı kesme halime. Şu zevi şu an bakın. Böyle ben bana bunu da yiyecek ki ruy zevi ya, ruy mergi. Bu forşun bura vere. Yani pereki fiyatı ne besi. Geçim diken terin yani. Tavaji daha çıkarım ki daha. Mesela benim bese. Ödüm bu forşun bura çıktı. Aslında dispekte de tanımıştım temcikle. Lagana belki. To je vám zevia. Tevme khozana müştebkin. Rüyanın floşun be. Hı? Yani açıkçası ben artık bu işleri bilmiyorum da. Uzun zaman oldu becermiyorum. Yani tanıdığın kimseler varsa arazileri icara verelim. Şimdi tanıklar var da sen ilk önce yengemle konuştun, anlaştınız mı? Onu hallettim ya, o sorun değil. Evliliklerle konuştum zaten. Bu işi yapamadığım için bunu yapıyoruz biz.
Tamam da konuşun, anlaşın. Yarın müşteriyle getirdiğim zaman sorun çıkmasın. Çünkü sorun çıktığı zaman adamlara karşı açık olmayalım. Doğru da yani bu işler zaten biz evde anlaştık bunları çünkü dediğim gibi artık bu işleri beceremiyorum. Ne bileyim bu köyden, dağ eteğinden birilerini bulursak arazi icara verelim. Yani tarlaların biçilmesinin zamanı da geldi. Şimdi bu köyde biraz zor. Bizim köyde yalnız dağ eteğinde buluruz. Orada buluruz da o adam da gelip burada o masrafı yapamaz. Alamaz. Biraz zor. Araziyi buradan alıp biçip de patosa vurup da bir sürü masraf yapıp da götürüyor. Adam oraya götüremez. Nasıl yapıyorlar? Masrafta kaçınmak için adam hazır alır. Sen şimdi kendi fiyatını desen, misal desen 500 lira. Adam 1,5-2 milyardan masraf yapar. 2 milyar verip de masraf yapacağını orada hazır alır kendine. Ondan da karlıdır. Dağdan niye gelip burada arazi alır? Arazi satmak yani biraz zor burada. 100 dönüm hani 100 dönüm masraflarını çıkarmaz mı? Şimdi 100 dönüm az yer değil. Çok yerdir. Onun da ona göre masrafı çoktur. Masrafa göre adam işte masraftan kaçınmak için gelemez buraya. Biraz zor. Bir de mallar var ya, o mallar da biz satamıyoruz birkaç dışında. Yani kendi ihtiyacımız kadar bırakacağız, gerisini satacağız tanıtım. Söyle Hakan. Abi ben şaftıyı alacağım da bu güneş yağını bulamıyorum. Nerede? Motorun içine bir baksana. Baktım bulamadım. Koltuğun arkasındaki sandığa baktın. Yok oraya bakmadım. Oraya bir bak, oradadır, tamam. Tamam. Tamam, hadi kolay gelsin. İşte bu mallar diyoruz şey yapalım, satalım. Tüccar müccar vardır herhalde Tandır'da, Yunus'ta. Şimdi mallar için tüccar buluruz da tüccar var, mallar için satacağız. Yalnız sen bunun için de ilk önce bir yengeyle konuşman lazım. Anlaşmanız lazım ki ona göre ben de müşteri getireyim. Yarın müşteri getireyim de müşteri burada sorun çıkarma, yani yenge burada sorun çıkarmasın. Bunu hallettik ya, zaten başta dedim bizim, yani ben bu işleri beceremediğim için zaten bunu yapıyoruz. Şimdi Başka çaremiz de yok. tamam da şu adam Evde şimdi herkes razı yani. yarın adamlar geldiği zaman mahcup olmuyor adamlar Tamam, karşı. biliyorum ve hallettik yani. Ona sıkıntı yok. Dert etmeye gerek yok yani. Sen tüccarların varsa gelsinler. Söylersin, gelmeden önce bana söylersin. O gün şey yapmayız. Malları bırakmayız dışarı, içeride bırakırız. Gelir bakarlar. Uygunsa alırlar yani. Tamam, tamam, yine sen malı evde bırak. Tüccarları getiririz. Fiyat neyse sen fiyatını söylersin. 3 aşağı 5 yukarı. Ona göre anlaşırsanız veririz. Ya onu da bilmiyorum yani. Vermeye çalışırız. Biz seninle bir ara şey yapalım yani bunların bir ortalama fiyatını çıkaralım. Ne eder? Ona göre ben de söylerim yani çünkü ben anlamıyorum bu işleri. Tamam, konuşuruz. Bir gün konuşuruz. Ona göre fiyat neyse müşteri getirir. Sen kendi fiyatını söylersin. O adam kendi fiyatını söyler. Ona göre malı satarız. Bu arada amcayı soracaktım. Amcanın durumu nasıl? Aynı değişen bir şey yok yani. Neticede hasta işte. Hatta saati geldi, gidip gezdirmem gerekiyor benim de. Tamam, sen git amcayı gezdir. Amcaya bak.
Ben müşteri için bakarım, sorarım. Olursa sana haber ederim. Ya yalnız araziler hakikaten onlar biraz daha acil. Eğer bulabilirsek arazileri şey yapalım. Hani değil. Şimdi arazi işi biraz zor. Arazi nasıl zordu? Arazi işi kimse alamaz zannetmem. Ona söz veremem de malı satmaya çalışırız. Arazi işi biraz zor. Onu zannetmem kimse alsın arazi. Tamam, sen gene de şey yaparsın biraz o konuda. Hani birileri olursa söylersin, araya girersin. Çünkü yarın öbür gün biçilmesi lazım, yoksa kuruyacak. Tamam, ben yine de bakarım. Olursa sana haber veririm ama zannetmem. Tamam, gene de şey olsun ya. Ha? Hasan amca seni çağırıyor. Alo. Buyurun. Merhaba, ben Adnan, Eren'in amcası. İstanbul'dan geldim. İşte apar topar geldim, hazırlıksız yakalandım biraz. Evet. Eğer sizde kitap varsa görüş alacaktım. Bu arada ben de öğretmenim. Öyle mi? Ne öğretmenisiniz? Elektrik öğretmeni. Nerede çalışıyorsunuz? Kağıthanede çalışıyordum. Peki izin işini nasıl hallettiniz? İzin Yani- almadım. Yani Bıraktım. birkaç aydır buradasınız da o yüzden. Almadım, bıraktım. Nasıl yani? Ücretli öğretmenim. Ücretli öğretmen olunca da bu tür şeyler pek öyle sorun olmuyor.
Okulların bitiminde birkaç ay vardı. Sağ olsun arkadaşımın biri yerime geçti. Ben de buraya geldim. Öyle oldu. Ben bir çaya bakayım. Çay koymuştum. İçeriz herhalde. Zahmet olmasın ya. Yok canım, ne zahmeti, hazır zaten. İyi. Amca dışarı çıkayım mı? Sebep? Niye çıkacaksın? Sıkıldım. Niye sıkıldın ki? İşte. İyi tamam çık. Çık ama uzaklaşma tamam buralarda ol. Tamam. Eren nereye? Dışarı. Tamam. Çık bakalım. Okulda da böyle. Çok çabuk sıkılıyor. Peki sizin canınız sıkılıyor mu? Neyden? Buralardan. Yani sıkılıyorum tabii ama bunun dışında da yapabileceğim pek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Tamam ben alırım ya. Buyurun buyurun. Nereden geldiniz peki? Yani nerelisiniz? Kocaeli. Ben doğma büyüme Kocaeli'yim. Üniversiteyi de orada okudum. Şimdi de buradayım işte. Buraya atandım. O zaman buralara pek alışkın da sayılmazsınız. Yani alıştınız mı bilmiyorum ama muhtemelen zorluk çekiyorsunuzdur. Evet, yani zorluk çekiyorum, doğru. Ama bunun karşılığında ne bileyim, belki size çok bayağı gelebilir ama işte birilerine bir şey öğretiyor olmak, onları sıfırdan yetiştirmek bana mutluluk veriyor. Size çok bayağı gelebilir ama anlayacağınız klasik idealist bir öğretmenim galiba. Siz ne yapacaksınız? Yani kadrolu olmak için çalışıyor musunuz? Çalıştım. Denedim birkaç defa ama olmadı. Artık yoruldum. Bir de buraya gelmek zorunda kalınca işler tamamen ertelendi. Aslında öğretmen falan olmak da istemiyorum. Ne olmak istediğimi de bilmiyorum. Yani biraz durum karışık. Biliyorsunuz Eren'in babası öldükten sonra da her şey üstüme kaldı. Üç kardeşiz. Almanya'da bir abim var. Buradakiler de. O da baskı yapınca buraya gelmek zorunda kaldım. Yani o yüzden kaldım. İşte onun oturmuş bir ailesi var. Gelemiyor falan. Yani uygun ben gördüm. Ben de buraya gelmek zorunda kaldım. Bir bakıp ayaklarım da sürükledi beni buraya. Anladım. Peki siz burada doğmadınız mı? Burada doğdum. Hatta ilkokulda burada okudum. Sonra liseyi de, üniversiteyi de işte İstanbul'a gitmek zorunda kaldım.
Liseyi, üniversiteyi de orada okudum. Öyle. Peki siz boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Uğraştığınız bir şeyler var mı? Yani arada sırada bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Yazıyorum. Ya da yazmaya çalışıyorum diyeyim. Daha doğru olur. İşte köylü kadınlarla oturuyoruz. Dedikodu yapıyorum onlarla. Bulaşık falan yıkıyorum. Öyle geçiyor beraber. Öyle geçiyor. Sizin uğraştığınız bir şey var mı? Ben de sinemayla uğraşırdım öyle. Öyle mi? Hı hı. Var mı bir şeyler, yani çektiğiniz bir şeyler var mı? Yani olacaktı. Bu da malum işte Eren'in babasının vefatı olunca buraya gelmek zorunda kaldım. O da öyle kaldı. Ama sizin öyküleriniz vardır herhalde. Yani evet var ama hiçbiri bitmiş sayılmaz. Yarısına gelip de bıraktığım bir sürü öykü var. Mesela köydeki bir olaya tanık oluyorum diyelim. Hemen gelir onu yazmak istiyorum yani genellikle. Sonrasında geri dönüp baktığım zaman o yazdığım şeye böyle bir anlık gaza gelip yazılmış bir şey olduğunu fark ediyorum. Dolayısıyla pek çoğu yarım, hiçbirisi tamamlanmamış öykülerimin. İşte bu bir anlık hevesle yazmış olduğum gerçeği beni yazmaktan alıkoyan bir şey haline geliyor. O yüzden yazmıyorum. Yani tamamlayamıyorum, yazmıyorumdan daha çok. Anladım. Ne bileyim yarım da olsa herhalde okumak isterim ben ya. Mümkün mü? Yani eğer bir gün bitirebilirsem elbette okursunuz.
Hadi. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Eren'e hikaye kitabı getirmiştim de. Evde mi? Evde. Eren. Eren. Eren, gel öğretmenin çağırıyor. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İçeri gelseydiniz böyle kapıdan. Ben Eren'e birkaç tane hikaye kitabı getirmiştim de. Aslında onları bırakmak için uğradım. Eren nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun? Evde kemi oturmuş. Öğretmene teşekkür etsen ya. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim Eren, ne demek? Ben artık gideyim. Kalsaydınız biraz. Teşekkürler. Başka bir zaman tekrardan uğrarım. Evde yapmam gereken işler var. Neyse, görüşmek üzere. Görüşürüz. Eren, kitapları masaya bırakıyorum. Alırsın oradan. Zaten hikaye kitapları vardı. Niye onları aldın ki? Eren, söyleseydin o zaman. Neden de söylemedin? Bir şey olmaz. Sırası dedim, okursun. Of, onlara sıra gelene kadar 2 sene olur. Ben sana o gün bir soru sordum. Sana cevabı buldun mu? Unuttum gitti. Unuttun. Evet. Allahu Ekber. Bismillah. Bir dahaki sefere hepimiz beraber kılalım. Evet. Allahu Ekber. Bir dahaki sefere hepimiz topu yeriz. Allahu Ekber. Ben daha yeni diyordum acıma baba ya. Eski karaya verin ha. Allahu Ekber.
Ahlaklı olmaktan bahsettim değil mi? İnançtan. Daha önce söylediklerimi unuttunuz mu? Hı? Unuttunuz mu? Ne anlattım ben? Ne anlattım? Aç elini. Saygıdan bahsetmedim mi size? Ha? Aç elini. Ahlaklı olmaktan bahsettim. Ne çabuk unutuyorsunuz anlattıklarımı. Kaldır. Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Yaptığınızı cezasız bırakamam. Bunun bir karşılığı olmalı. Bütün bunları yapabildiğinize göre pek çok şeyde göze almışsınızdır demek ki. Bu arada hepinizi cezalandırıyorum. Çünkü hepiniz birbirinizden sorumlusunuz. Bunları yapabildiğinize göre birlikte ceza yiyeceksiniz. Umarım bir daha böyle şeylere kalkışmazsınız. Kalkışırsanız eğer yine aynı şekilde cezalandıracaksınız benim tarafımdan. Tamam mı? Okullar tatil olmak üzere. Biz bunu niye istiyoruz? Seneye geldiğimde hazır olsun istiyorum. Bir daha uğraşmayayım. Peki okullar tatil olan sen hemen gidecek misin? Bilmiyorum. Bence acele etme. Biraz daha kalır öyle gidersin. Ya iyi de Adnan. Burası bir köy. Yani insanlar neden hala gitmediğimi sormazlar mı? Köylüler mi? Hı. Ben onları oyuna sokayım. Onlar her şeyi sorarlar. Önemli olan senin burada kalıp kalmama isteğin. Doğru söylüyorsun da yani ben bir başkasının evinde kalıyorum. Ev sahipleri tatil olunca mutlaka köye, bu eve gelirler. Çünkü okullar bittikten sonra benim gideceğimi de biliyorlar. Kalacak başka bir yerim de yok. İyisi mi biz hiç zorlamayalım. Yani haklısın. Seni bu konuda zorlamak istemem ama içimden gelen senin burada kalman. Diğer yandan da haklısın hani. Okullar tatil olur olmaz bunlar hemen buraya damlarlar. Evet. Peki ailenin yanına döndüğünde ne yapacaksın? Bilmiyorum. Yani hep aynı şey. Böyle genellikle malak gibi yatıyorum. Evdeyim. İşte bazen arkadaşlarım zorla dışarıya çıkartırlarsa onlarla birlikte gidiyorum. Yine aynı şeyleri yapıp eve dönüyoruz sonra. Genellikle hep aynı geçiyor. 2 yıldır hep aynı yani. Sen ne yapacaksın? Ben buradayım. Biliyorsun babam. Onu bırakıp bir yere de gidemem. O zaman sen onları gitmek istediğin yere götür. Sence bu mümkün mü? Yani buradan gitmek istememin sebebi zaten yalnız yaşamak. Yalnız yaşamaktan sonra da gitmemin bir anlamı yok ki. İyi de durumun bu.
Yani ailene bakmak zorundasın galiba. Bakıyorum da onun dışında da başka bir yol çizemiyorsun. Haklısın. Elim kolum bağlı. Ne yapacağımı da bilemiyorum. Şu anlık yapmak istediğim hiçbir şeyle uğraşmamak. Arazileri, malları, her şeyi satmak istiyorum. İyi de o zaman nasıl geçineceksiniz? Nasıl idare edeceksiniz? Ne bileyim bir yolunu buluruz herhalde. Arazileri icara veririz. Sonra malları da satarız. Sadece birkaç tane bırakırız. Geçinip gideriz öyle. Burada kalacaksın yani. Onu da bilmiyorum. Ama dediklerinden bu çıkıyor. Hakikaten ne yapacağımı bilmiyorum. Yani sanki her şey bir de üstüme kalmış. Bazen keşke hiç ailem olmasaydı diyorum. Sonra bunu söylediğime pişman oluyorum. Vicdanım rahatsız ediyor beni. Bir yandan seninle gelmek istiyorum. Sonra bunun sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum. Bu isteğimden de vazgeçiyorum. Babana bakman gerektiğini düşünüyorsun herhalde. Beni en çok zorlayan da o zaten. Bunu bırakıp hiçbir yere de gidemem. Çünkü babamı seviyorum. Bir yandan da böyle düşününce rahatsız oluyorum, huzursuz olmaya başlıyorum. Dediğim gibi bizimkiler de buradan alıp gitmek fikri aklıma gelmiyor değil. Ama gel gör ki hangi parayla onları geçinir. Ücretli öğretmenim, aldığım para ortada. Tek başıma bile geçinmekte zorlanıyorum. Ben bu parayla bunları nasıl geçindir? Sonra Eren var. Okula gidecek. Masrafları var. Yani 3 ay oluyor. Gene işsiziz. Okullar tatil olunca öyle ortada kalıyoruz. 3 ay boyunca para almıyoruz bildiğin. O ayı ondan bundan borç ederek geçiniyoruz. Sonra okul başlayınca bu kez bu borçları ödemeye çalış. Hadi özel sektöre girdik diyelim. Ona da sabah akşam çalıştırırlar. Yediğin içtiği burnundan yetiyorlar insan. Peki Almanya'daki abin hiç yardımcı olmuyor mu? Ne bileyim para falan göndermiyor mu size? Gönderiyor o da şimdilik. Onun gazı da biter yakında. Yine her şey üstüne kalır. Ya bazen o kadar ileri gidiyorum ki babamın ölümünü beklediğimi görüyorum. Neyse sen önümüzdeki yaz tekrar burada olacak mısın? Önümüzdeki dönem. Büyük ihtimalle buradayım. Yani okuldaki çocukların sayısına bağlı. Zorunlu görev dolayısıyla burada olmam gerekiyor zaten. Bilmiyorum. Belki sen Kocaeli'ne gelirsin. Ya da gelebilir misin?
Yani bu biraz zor görünüyor biliyorsun. Durumum ortada. Ama belki sen beni görmeye gelirsin. Ben bilmiyorum durumumu açıkçası. Tam da belli değil. Yani evdekileri kandırabilirsem gelirim herhalde. Önemli olan böyle üsturuplu bir yalan uydurabilmekte onlara. Bilmiyorum. Bakacağız artık. Peki hiç ölen abine ya da babana kızgınlık duyduğun oluyor mu? Bilmiyorum. Duyuyorumdur herhalde. Baban hep böyle miydi? Yok böyle değildi. Yaklaşık 16-17 yıl önce bu hale geldi. Akciğerinde nekit çıkıyor. Buradaki doktorlara gidiyor. Buradaki doktorlar şimdi muayene ediyorlar falan. Kistin iyi huylu olduğunu söylüyorlar ama babam bayağı korkuyor. Gidiyor İstanbul'a ameliyat oluyor işte. İşte bir hastaneden diğer hastaneye sevk ediyorlar. Derken sapasağlam adam böyle sakat hale getiriyorlar. Nasıl yani? Tek başına mıymış ameliyata giderken? Aslında öyle sayılır. Yanında Almanya'daki abim varmış. O da cahil. Nasıl yapacak? Gerçi şimdi de cahil. Sadece biraz daha fazla kurnaz. Ya o değil de ben doktorları düşünüyorum hiç. Vicdanları sızlamıyor mu? Yoksa ellerinin altından bir sürü insan geçtiği için alışmışlar mı? Bence alışmışlardır. Ben sıkıldım. Sen geri kalanı sonra devam edersin. Hallederim ben. Çok önemli değil ya. Az kaldı zaten. Olmadı yarın tamamlarız. Tamam.
Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Ne yapıyorsun? Utanmıyor musun yaptığın rezilliklerden? Yetmedi mi oğlum senin bu adama yaptırdıklarına? Nasıl dayanacak bu adam bunca şey? Hocam ne yapmıştım ben ya? Ne demek ne yapmışsın Hocam. ya? Hasta adama yaptırdıklarına bak lan. Hocam tamam. Hiç mi düşünmüyorsun oğlum? Karışma diyeceksin lan bu kadar. Ne demek sen ya? Sen bir karışma. Hadi oğlum sen, hadi oğlum. Sen. Utanmıyor musun oğlum? Neyden utanacağım? Görmüyor musun yaptırdıklarını lan? Nasıl dayanacak oğlum bu adam Sonra bunca rezilliklerden? halledersiniz hocam. Sen karışma lan. Kapatacaksınız oğlum bu kamerayı gideceksiniz buradan. Siz de siktir olun lan. Gözüm görmesin hiçbiriniz ha. Yavşaklar. Başınıza bela olurum oğlum hepinizin. Söyleyeyim size siktir olun gidin buradan. Arkadaşlar hepinizden özür dilerim. Böyle bir şeyin olacağını hiç tahmin de edemedim. Hiç aklımdan da geçmemişti. Hakikaten özür dilerim. Yani hepinizden özür dilerim. Özür dilemene gerek yok dostum. Bu tip olaylar her zaman olabilir. Bu şekilde olmaz, başka şekilde olur. Bence biraz ara verelim. Her şey daha yoluna girer. Sen bozma moralini. Bir de niye böyle bir şey yaptın bu? Yani ne alıp veremedi var? Aranızda bir şey mi oldu? Bilmiyorum ki yani bir şey yok son zamanlardır yani uzun zamandır biz birbirimizi görmüyoruz zaten. Tamam çocukluğumuzdan beri böyle kalan bir husumet var ama uzun zamandır kendisini görmüyorum da ben. Yani artık içine mi tutmuşsa, ne saklamışsa. Belki hakikaten babanı oynattığımız için kızıyordur böyle. Lastik kırsın gitsin. Bence olabilir ya. En son aklıma geldiği şey. Aylardır babam burada. Bir kere bile gelip sorduklar falan yok. Ne o ne de büyüğü. Bir kere böyle bir ihtiyacınız falan var mı diye gelip sormamış. Bir de yani bizi baştan uyarmış olsaydın biz önlemimizi ona göre alırdık. Tamam mı? Sadece aranızın bozuk olduğunu söyledin o kadar. Yani baştan bizi uyarsaydın, herifin bu derece olduğunu, bu derece ileri olduğunu söylemiş olsaydın biz de önlemimizi ona göre alırdık. Söylesen ne olacak yani adam bir kere kafasına koymuşsa bugün yapmaz yarın yapar. İyi de Yani, yani bir şekilde enerjimiz gene pat diye yapar. düşüyor Adnan yani. Ne gereği var? Ya kafasına koymuşlar ne yaparlar gene gelip enerjini düşürür yani ben nereden Ya bileceğim. bir şey olmaz ya. Bence büyütüyorsunuz. Ya, Ya zaman verelim birbirimize biraz. Zaman geçsin rahatlarız. Her şey de yoluna girer. Ya bir de yani bu adamın sırf Adnan'ı sevmiyor diye bize zarar vermeyeceğini nereden bileceğiz biz? Adamı görmedim hasta Öztekin. Ya ben bu kadar telaş Ya edecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. hasta görmedin mi?
Ali bugün korkuttu beni. Hangi konuda? Film konusunda. Neden? Görmedin mi bugün yaptıklarını? Pireyi deve etti resmen. Ne olacak peki? Bilmiyorum. Bırakacağından falan mı korkuyorsun? Onu da bilmiyorum da. Geldiğine bin pişman sanki. İstanbul'da öyle değildi ama. Orada da öyleydi yani. Öyle bir şey sezmiştim ondan. Buraya gelmek istiyordu. Bu işi yapmak istiyordu, öyle bir görüntüsü vardı ama Ali'yi bilirim ben, o kendince profesyonel iş yapmak istiyor. Gerçi anlayabiliyorum onu da. Ne yani, profesyonel iş değil mi? Öyle de ne bileyim, Ali'ye sormak lazım. Ali sana bir şey mi söyledi? Yo, niye ki? Sanki bir şey söylemiş gibi davranıyorsun. Yani bilmediğimiz bir şeyler var sanki. Ne alakası var ya? Bildiklerimi sen de biliyorsun. Gördüklerimi sen de gördün. Farklı şeyler söylemiyorum ki. Bugün yaptıklarını gördüm. 3-5 kişi gelmişiz buraya. İş yapmaya çalışıyoruz. Bu Baltalı ilah gibi yorumladığı her şeyin içine ediyor. Bu yorum yaptıkça bırakıp gidesim geliyor işi. Handan zaten sıkışmış. Ona yardımcı olacağı yerde durmadan kapris yapıyor. Bence Ali bugün o kadar da abartılacak bir şey yapmadı. Biraz sen abartıyormuşsun gibi geliyor bana. Haklı olabilirsin. Ben de yorumunu dinlemem lazım. Annemle aramız nasıl? Nereden çıktı? Soğuksun sanki paralar. Uzak görüyorum sizi. Nereden çıkarıyorsunuz peki? Ne bileyim, öyle geldi. Sence bu normal değil mi? Ne normal değil. Adnan'ın yerinde olmak ister miydin Öztekin? Yani adam bütün hayatını bırakıp buraya geldi. Bir yandan bizimle uğraşıyor. Bir yandan evdeki işleri halletmeye çalışıyor. Bir yandan filmle uğraşıyor. Sürekli sıkıntı çıkıyor. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Sonra babasına bakıyor. Kolay mı?
Bakıma muhtaç birisine bakmak kolay değil. Sonra annesi öyle. Biliyorsun. Şimdi bu sıkıntıların içerisinde bir de ben mi problem çıkartayım? Bir de ben mi sıkıntı yaratayım ona? Peki 3-5 gün sonra film bitince ne olacak? Yani gelecek misin sen İstanbul'a? Yani sen kalacaksın burada. Bilmiyorum Öztekin. Konuştun mu hiç bunlar Adnan'la? Hayır konuşmadım. Konuşmayı düşünüyor musun? Bilmiyorum Öztekin. İnan hiçbir şey bilmiyorum. Yapmam gereken tek şey var. O da Adnan'a yardımcı olmak. Başka bir şey değil. Başka bir şey de düşünmek istemiyorum. Efendim anne. Alo Merve. Efendim. O kadar zaman oldu niye aramıyorsun? Hay çalışıyorum. Ne biçim iş bu kızım ya? Ne zaman arayacaksın beni? Anne çalışıyoruz. Hiç mi ara vermiyorsunuz? Hiç mi boşluğunuz yok? Hayır hiçbir boşluğum yok. Bu kadar da sorumsuzluk olmaz kızım. İyice zıvanadan çıktın sen. Anne sürekli konuşmak zorunda mıyız? Tabii ki konuşacağız. İyice abarttın sen de. Hani neden rahatsız ediyorsun? Ne demek rahatsız etmek? Anne bak insanlara mahcup oluyorum. Beni bekliyorlar. Olursa ne olur, ben senin arkadaşın değilim, annenim. Hayır sürekli arıyorsun ama. Ne demek sürekli rahatsız ediyorum? Bilmiyorum. Peki ne zaman döneceksin o dağ başından? Hayır bilmiyorum anne. Ne zaman döneceğimi de bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum ya, ne demek? Anne ben konuşmak istemiyorum. Bak Merve, baban seni soruyor. Kapatıyorum ben. Neyi kapatıyorsun? Hayır konuşmak istemiyorum. Niye, ne oldu, incilerin mi döküldü? Dönmem lazım anne kusura bakma. Bak Merve. Ses. Kayıtta mı? Kayıtta. Tamam. Kamera. Kayıtta. Tamamdır. Hazırsak başlıyoruz. Hazırım ben. Kayıt. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır. Adnan hazır mısın? Cımbız. Ses hazır. Tamam, hadi Seninkini güzel. bekliyorum. Geri ayarla. Adnan bir yukarı cama bak. Cama bak. Aynaya pardon. Öyle kal. Şimdi sağ ayağını biraz şu hizaya getir. Sol ayağın diagonal çapraz geride duracak. Bu omzun kalacak. Bunu da şöyle. Tamam. Kamera görüyor mu böyle? Kamera Çizimi. görür. Sen hiç olayla ilgilenme. O senin işin değil. Tamam mı? Buradan ayrıca alıyoruz senin görüntünü. Giriyor mu bu? Bu geri girecek. Biraz geri alalım bunu. Şöyle iyi mi? Aynen. Çok iyi. Tamam. Tamam. Hazır mıyız? Hazır. Ben kayıttayım. Çekim 1, ses kayıt 1. Oyun. Ya da bir saniye. Bir saniye. Adnan şöyle gel. Şu omzunu biraz daha burada tut. Yüzünü görebilelim. Çok kapatma. Bakıyorum. Evet, gayet iyi. Hazır mı? Kayıttayım. Çekim 2, ses kayıt 2. Oyun.
Ya bu yeter ya. Bence de ya. Siz Bu yeter. Burada işimize yarayacak örüntüler var. Siz Ya televizyon, kapat o telefonu bir dakika. televizyon falan şey yapın. İçeri alın gelin drone çekelim. Tamam biz diğer sahneye geçiyoruz. O geç. Yeter ya. Bir arada gidiyor ya. Sen ne yapıyorsun? Adamı ne hale soktun? He? Baba yaşlı bir adam. Bu yaptığına dayanmaz. Ne biçim iş yapıyorsun? Ne yapmışım ben? Daha ne yapacaksın? Film çekiyorsun. Hadi çek. Çek. Bir şey demiyorum. Ama babayı niye işin içine sokuyorsun? Adam yaşlı. Hasta. Dayanmaz bu yaptığına. Öyle kolay mı bu? Doktorsuz bu işler olur mu? Ya adama bir şeyler olursa? Altından kalkabilir misin? Sen işine baksana ya. Rahat otur yerine. Para gönderiyoruz. Gönderme o zaman ya. Ben senin için göndermiyorum. Gönderme. Eldekilere iyi bak diye yolluyorum. Seni düşünüyorum. Bu yüzden söylüyorum. Ya baba bir şey olursa he? Ne yapacaksın o zaman? En çok sen üzülürsün. Parayı öyle oyuncak işlerine harcama. Zor yolluyorum zaten. Ben de bir ev geçin diyorum. Sabah akşam çalıştırıyorlar. Buralarda öyle günlük güneşlik geçmiyor. Nereden baksan zarar. Hemen filmi bırak. Arkadaşlarına da yol var. Onlara paramı yetiştireceksin. He? Olmuyor. Çok doğru. Kim aramış? Abim aradı ya. Ne diyor? Moralim bozdu. Hayır. Boş boş konuşuyor. Siz ne yaptınız? Biz işte babanın çekimleri için yatağı hazırladık. Televizyonu getirdik buraya. Öyle. Tamam o zaman geçelim değil mi? De öncesinde şey dedik ya. Bir şeyler çekelim. Aynen. Ufak tefek. Ne çekeceğiz? Röportaj. Merve. Öztekin benim. İstersen senin. Bir de sırası mı yani? Sırası yani arkamızda koşulanlar. Hem hatıra kalır diye düşünüyorum. İyi de gecikiyoruz yani yetiştiremiyoruz. Eren'le biz başlayacağız zaten ya. İkimiz yapıyoruz. İşte ben soru soracağım Öztekin'le, Ali'ye. Bir de Filiz yenge çay koydu. Çay gelene kadar ne olacak ya? Hazır yapar çeker çıkarız. Çaylar geldikten sonra da çekime geçeriz. Hatıra kalır. Ya bir şey yok, ufak tefek bir şey ya. İyi tamam hadi. Ne yapalım biz şimdi? Merve. Şöyle yapalım, Öztekin'le başlayalım. Tamam. Eren. Şimdi ben sana bas dediğim zaman bu düğmeye basıyorsun, tamam mı? Tamam. Hazır mısın Öztekin? Hazırım. Başlayalım mı? Bakalım nasıl görünüyoruz kamerada. Bas. Bastın mı? Hı. Tamam. Geçeyim. Adın? Adım Öztekin. Öztekin Düzgün. Ne iş yapıyorsun? Bir iş yapmıyorum. İşsizim. Öğrenci misin? Öğrenciydim. Şimdi yeni mezun oldum. Hangi bölümden mezunsun? Edebiyat. Peki öğretmen mi olacaksın? Yani ne yapmayı düşünüyorsun? Yani evet öğretmen olabilirim. Ama öncesinden pedagojik formasyon almam gerekiyor. KPSS sınavını da geçmeliyim. Var yani daha. Yani anladığım kadarıyla uzun bir süre bu. Yani nasıl geçineceksin bu süreçte? Yani nasıl para kazanmayı düşünüyorsun? Yani
ücretli öğretmenlik yapabilirim. Ya da bir dershanede çalışabilirim. Öyle. Bir şekilde. Peki sinema işine nasıl girdin? Girdiğim sayılmaz. Yani ama şu anda bir film yapıyorsun. Ya öyle de en azından bir daha sinema yapacağımı düşünmüyorum. Neden? Neden? Çünkü çok zahmetli geliyor bana. Çok yorucu. Bir yanıyla çok da masraflı. Bütün bunlardan. Yani şunu mu düşünüyorsun? Yani daha doğrusu sade bir öğretmen mi olmak istiyorsun? Ya neden olmasın? Sade bir öğretmen olabilirim. Ama sanatın bir kenarında olacağımı düşünüyorum. Ama öğretmenlik dışında yapacağım buna benzer işler. Masrafsız olmalı. Yorucu olmamalı. Şiir yazarken ya da bir roman yazarken böyle bir yorgunluğun, böyle bir masrafın çıkacağını düşünmüyorum. Daha makul geliyor bana o yüzden. Hani roman ve şiir yazmak deyince aslında uzun süredir aklımda olan bir soru geldi. Yani birilerine sormak istediğim bir soruydu. Onu sana sorayım. Tabii. Eğer izin verirsen. Şöyle diyeyim. Mesela birinin hayatını yazmak istesen, yani senin hayatında yer etmiş birisinin hayatını yazman gerekirse eğer, bu kim olurdu? İlla biri mi olmalı? Yani daha iyi olur. Yani şöyle bir şey. Her insanın hayatında bir kahraman vardır. Evet. Belki bilmiyorum, senin hayatında da büyük etki yaratmış olan, etki bırakmış olan birileri de vardır. Yani aklıma ilk gelen kişi zaman içinde değişebilir. Yani- Hemen söyleyeyim mi? Yani aklına ilk kim geliyorsa onu Anladım. söyle. Tamam. Ben Jack London derim. Neden? Neden? Jack London'ın Martin Eden diye bir romanı vardı, biliyor musun? Biliyorum. Martin Eden romanında Jack London genç bir denizci olan Martin hayatını anlatır. Ve Martin hayatı boyunca kavga etmiş, sağında solunda çizikler olan, vahşi, sert, doğa gibi, bir yanıyla da dingin, bir yanıyla da hareketli bir adamdır. Martin Eden bir olay vesilesiyle Ruth'la tanışır. Ruth aşık olduğu kızdır. Edebiyat okumaktadır. Ve Ruth'un gönlüne giden tek yolun edebiyat olduğunu düşünür. Kendini Ruth'a beğendirmeye çalışmak ister. Sadece o kolundaki, yüzündeki yaralardan değil, gönlüne giden yolun bu olduğunu düşünür. Ve kırık yarık okumasıyla romanlar, öyküler okumaya başlar. Hatta işi biraz abartır, öyküler bile yazmaya başlar. Öyküler dergilere de göndermeye başlar. Öyle ki cebindeki son parasını postanelere verir, öyküleri göndermek için. Yemek yemez, aç kalır
Ama öykülerini tekrardan dergilere gönder. Tabii öyküleri birer birer dergilerden döner. Ama o azmini kaybetmez. Rut'un aşkı açlığından daha baskın olur Martin'e. Dedim ki ben atlayarak geçiyorum. Sonra bir vesileyle Martin bir öyküsü yayımlanır. Çok ses getirir. Çok para verirler. Ve Martin artık bulunduğu yerde ünlü bir yazar olma yolunda ilerler. Şöhretlenir. Öyle ki zenginler, o sofralarından geçtiği zenginler onun şerefine yemekler düzenlerler. Martin'i çağırırlar. Öykülerindeki gizleri sorarlar. Martin içten içe buna üzülür. Çünkü ihtiyacı olduğu zaman hiçbir zengin ona yemek vermez. Asıl o zaman ihtiyacı vardır Martin. Ama şimdi yoktur. Çünkü artık kendisi de zengindir. Yemek yiyebilir. Tabiri caizse bir tokat yer Martin. Önceki hayatını özler. Dönmek ister ama yapamaz. Çünkü Martin o eski Martin değildir. Bir bunalıma girer. Yoğun bir bunalıma girer. Çok eskiden zenginlik hayalleri yaptığı bir arkadaşını bulur. Bütün parasını o arkadaşına emanet eder. Ve bir gemiyle okyanusa açılır. İntihar eder. Roman basıldıktan 5-6 ay sonra da Jack London intihar eder. Anlattığı hikaye kendisidir. Martin neden Jack London'ın ta kendisidir. Yani romanını yazmak istediğim kişinin romanı yazılmış bulunmakta. Da bunları söyleyebilirim. Anladım. Teşekkür ederim Öztekin. Rica ederim. Eren. Şimdi Ali ile devam edeceğiz. Çekil bakalım. Ben bir sandalye alayım Ali. Çıkartalım karşıya. Hazır mısın Eren? Hazır. Ali. Hazırım ben. Tamam yine öğrettiğim gibi. Kayıtta mısın? Kayıttayım. Tamam. Nasılsın Ali? İyiyim. Sen nasılsın Merve? İyi. Hazır hissettiğin zaman başlayabiliriz. Hazırım. Başlayalım. Adın? Adım Ali. Peki, sana Öztekin'e sorduğum sorular biraz farklı bir soruyla başlayacağım. Sence çekimler nasıl gidiyor? Bilmiyorum. Bahsetmek ister misin peki? Çekimlerle alakalı mı? Aklıma pek de bir şey gelmiyor, bilmiyorum genel olarak. Doğru, ben cevaptayım başka. O zaman benzer bir soruyla devam edeyim. Öztekin'e sorduğumu. Bir gün belgesel yapman gerekse kimin belgeselini yapardın? Yani hani belgesel olarak bahsediyorum çünkü
Sinemadan mezun olduğunu biliyorum. O yüzden bu kadar hani peşinden bunları söyledim. Kimin belgeselini çekmek isterdin? Ya buna benzer bir soru Öztekin'e sorduğunda aklıma birkaç kişi geldi. Ben de bir şeyler düşündüm. Acaba kimin hayatını ele alabilirdim diye düşündüm de kendi kendime. Yani senin soruna da yönelik birinin hayatını belgeselleştirmek istesem. Yani biraz da sinema ile ilgili olduğum için herhalde yönetmenler olurdu bunlar. Daha da genişletirsek belgeseli yapılacakların belgeselini yapmak isterdim. Çünkü sanki birisini yapsam diğerine haksızlık olacakmış gibi böyle saçma bir hisse kapılıyorum. Herhalde o yüzden böyle bir şey olurdu. Genel bir şey olurdu. Sağ ol. Ama teşekkür ederim. Yani sen anladığım kadarıyla aklında birden fazla seçenek var. Yani bunlardan birisini seçebilirsin. Herhangi birini. Kim olurdu? Hı hı. Ya benim aklıma direkt böyle deyince 2 kişi geldi. Sarsılmam. Adnan diye tek özlük. Tamam. Nisa. Tamam, haydi. Derbi aradı içmek rodiye. İki tane koyacağım. Bir arası yapıyor. İçmek ya aradı troşi. Ya biraz daha var şimdi kalan. Tabii 5 tane bir tarafı. Bunu karayaz dıkarım. Es karayaz derbi aradı kanadı nadı. Ki bu di nadı. Allah Allah. Karayaz da mı yaptı? Ya da non lazım. Mecbur azle bu fırsatına da ihtiyacım edilene. Tecari kilo. Tecari da çerki. Gene evet de bakı. Dışkı değil dıkı. Nadı. Mezarası nadı. Güven abi koyar mı ki? Daha tertiş ki naşne. Tu meşal davuşda naşne. Güven koyar neydi? İvra topriyani senhe. Tüchat bela ki. Diş ki nadı kes. Arazimden arazim kanadı. Ya da bilmezdim ki yani. Ben gel doğru bir fırsat. Niye sen benim bebesi? Doğru kanadı. Doğru kapıyı topriyi doğru ver kolay sere. Nadım, tabi doğru mu da çıkayım diş bütüne. Doğru tane, da şey. Düştüne, nadım. Gider bu. Hala. Hadi amca merhaba ki. Nadım. Doğru kanadı.
O şerefsiz gitmiş her şeyi anneme söylemiş. Kim? Erkan var ya. Amcaoğlu. Hmm. İşte malları satmak istediğimi, sonra arazileri icara verdiğim her şey gitmiş yumurtlamış pezevenk. Ama sen biraz erken davranmadın mı? Ne için erken davrandım? Arazilerin icara edilmesi konusunda. İyi de ben nereden bileyim Öztekin ya? Yani bu adamın bütün bildiklerini alacağım ben nereden bileyim? Aramızda kalır zannediyordum. Ama adam belli. Tutamamış, hepsini söylemiş. Yani çanta aldım ben de ya. Sana oturmayı şey yapalım. Sen iyi tahmin ediyordun ki. Açıkçası az çok. Ercan'ın gidip bildiklerini Erkan'a alacağını tahmin ediyordum. Ne biçim iş yapıyorsun Adnan? Ya sen bu adamları tanımıyor musun? Adamların ne bok olduğunu bilmiyor musun? Ya bence sorun sende Adnan. Dostum sakin ol. Yapacak bir şey yok. Olan olmuş işte. Olan olmuş doğru. Ya yine biz burada iş yapıyoruz Öztekin. İnsan biraz profesyonel olmaz mı? Ya bizim kağıt üzerinde yapmaya çalıştığımız şeyi gerçekte gidip yapmış. Annesinin bu işlere kızacağını en başından bal gibi de biliyor. Bile bile gidip kadını sinirlendirecek, kızdıracak şeyler yapıyor. Annen ne dedi? Annem bayağı sinirlendi ya. Öyle olunca yengem de ona katıldı. İşte bir daha filmde falan oynamayacağım dedi. Yani düşünüyorum bu saatten sonra annem de oynatamam. Oynamaz yani çok zor. Hadi yengem neyse de annem falan oynamaz. Ya arkadaş sen böyle plansız iş yapmazdın. Ne oldu? Kafayı mı yedin? Anneni bir gram olsun tanımıyor musun? Kadın bu işlerle yaşıyor. Bu işler olmazsa yaşayamaz ki. Sen yıllarca git İstanbul'da yaşa. Birden gel bu insanların hayatına gir. Bir de müdahale et. Bu insanlar bunu kaldırır mı Adnan? Bu insanlar bunu kaldırır mı? Ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım? Nereden bileyim gidip söyleyeceğini? Yani hepinizden özür diliyorum. Ben nereden bileyim ya? O zaman öyle görünüyor ki bu filmin hikayesi de buraya kadarmış yani. Zorlaman anlamı da yok. İyi de Adnan bir çaresi olmalı ya. Yani filmi epey ilerlettik biliyorsun. Ne bileyim mutlaka bir çaresi vardır. Yani böyle olmaz. Vallahi tek çaresi var gibi görünüyor. Bu da filmi eğer seneye çekersek olur ama bu sene çok zor. Hem seneye kadar bizimkiler de rahatlarlar, sakinleşirler. Biz de filmimizi rahat rahat çekeriz ama şu an bu durumda mümkün değil yani çekemeyiz. Ben sıkıldım ya. Yani biz bu beceriksizlikle hiçbir iş yapamayız. Sen adamın yaptığına bakar mısın ya? Biz zar zor film çekmeye çalışalım. Adam yerinde durmasın, maceralara girsin. Yani zamanımızdan feragat edelim. Ta nerelerden çıkıp buralara gelelim film çekmek için. Adam bozgun çıkarmak için elinden geleni yapmış ya. Ali asıl bozgunluğu sen yapıyorsun farkında mısın? Ya ne alakası var? Ali işin başından beri efleyip pufluyorsun ya. Sürekli sıkıntı çıkartıyorsun. Bu işin zor olacağı belli değil miydi? Belliydi. Sürekli problem yaratıyorsun ya. Sürekli sıkıntıyı çıkartıyorsun. Evet sıkıldım. Aynen sıkıldım. Ya yaptığımız işe bakar mısın? Hangi iş profesyonel? Yaptığımız hangi iş profesyonel? Profesyonel oyuncular olmuş olsa imzalatırsın sözleşmeyi sonuna kadar riayet etmek zorunda kalır.
Yani bizim yaptığımız işe bakar mısın? Hem bu filmi kim seyreder? Bu cihazlarla. Ya bu cihazlarla bu iş yapılır mı? Ne demek ya? Cihazlar ne oldu belli değil mi ya? Belli değil mi yani? Hem cep telefonuyla bile film çekilebileceğini söyleyen sen değil miydin? Olmuyor. Ne oldu? Ne değişti? Olmuyor, hepsi gaz. Neyi olmuyor ya? Hepsi gaz Adnan. Ya tanınmış biri olsan ne yaparsan yap. Çek. El telefonuyla çek, cep telefonuyla çek, el kamerasıyla çek. Seni beni kim tanıyor? Ya bir elin parmaklarını geçmiyoruz. Ya arkadaş seni bekledim de onu bilmiyorum ki. Yani filmin televizyonlarda gösterilmesini mi bekliyorsun sen? Yani derdin festivaller mi? Festivaller tarafından kabul görmese de olur. İnternete yükleriz ya. İnternete yükleriz olur biter ya. İnternet varken yani beklentin ne senin? Ha oldu. Ya internete günde binlerce görüntü düşüyor Adnan. Ne diyorsun sen? Kim dönüp izliyor? Kimse niye? Çünkü kimse onları tanımıyor. Ya ne yaparsan yap. Ne düşünürsen düşün. Cihazından her şeyine kadar piyasanın bu insanların elinden geçmeye mahkumsun, mecbursun. İnternetmiş. Ya asıl interneti ele alırsan film çekmene gerek yok ki. Ya doğrudur. Bir derdimiz var. Yani bunların yer etmesini, yer bulmasını istiyoruz. Ama kimin umurunda? Ya internete koy bakalım filmini. Senden benden başka tıklayan olacak mı? Yani internette günde binlerce film düşüyor. Hepsi de dünyayı ilgilendiren sorunlar. Ama kimin umurunda? Kimsenin umurunda değil. İnsanlar görüntüleri kanıksamış, alışmış onlara. Senin filmin esamesi bile okunmaz. Neyse. Ben sıkıldım, biraz hava alacağım. Bir Ali'ye bakayım. Sen gergin misin biraz? Niye? Ne bileyim. Sanki böyle dolmuşsun da içini boşaltıyormuşsun gibi. Moralim bozuk, İstanbul'dan kötü bir haber mi aldın? Yok, İstanbul'la alakası yok yani. Buradakilerden kaynaklı biraz canım sıkkın ya. Ha, iyi de. Durduk yere gelmiyor musun ortama? Yapma Allah'ını seversen. Sana zorla iş yaptırıyormuşuz gibi hissediyorum bazen. Ya o kadar iş yaptık, hangisine sıkıntı çıkardın Öztürk? Yok sıkıntı çıkardın demiyorum da.
Biraz daha yapıcı olman gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun Öztekin. Neyi bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun Öztekin. Öyle konuşuyorsun. Yani bunca işin içerisinde sıkıntı çıkaran o yani. Ben değilim. Yani bütün sıkıntıyı ben çıkarmışım gibi bir izlenim uyandırıyorsun. Ya ben her şeyin sebebi sensin demiyorum. Sadece biraz daha yapıcı olman gerektiğini düşünüyorum. İçeride diyorsun yok profesyonel değil, yok maceralara girişiyorsun falan filan gibi. Öyle değil mi? Bu ithamlar hoş değil. Ya öyle değil mi Öztekin? Yani durduk yere başımıza iş çıkaran o değil mi? Ya annesini sevmeyeceği işler yapıyor. Biliyor kadının bunlara kızacağını başından beri. Ya tamam seni anlıyorum, hak da veriyorum ama dediğim gibi sadece biraz daha yapıcı olman gerektiğini düşünüyorum. Yani buna benzer sıkıntıların İstanbul'da da çıkacağını konuşmuştuk. Hatırlasana. Yani 3-5 kişi geldik buraya. Birbirimizin yerini doldurabilecek ikinci bir kimse de yok. Bütün yük Adnan'ın omzunda. Ya ben yardımcı olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Hem yani her şey Adnan'ın omuzlarında falan değil. Yani filmin diğer yönetmeni de benim. En az onun kadar benim de sorumluluğum var bu işte. Ama ben o kadar da karamsar da değilim. Hiçbir şey bitmiş değil nihayetinde. Hem onun adına hem bizim adımıza. Yani ister bizimle İstanbul'a gelir, ister burada kalır. Onun bileceği iş. Bir şekilde hayat devam edecek onun adına da, bizim adımıza da. Yani hem bu film olmadıysa başka bir zaman, başka bir yerde daha güzel bir film de yapabilir yani. Bir de bu biçimde filmler artık bilmiyorum. Ya o kadar kolay değil Öztekin ya. Ya ben dersimi aldım açıkçası. O da almıştır. Bundan sonra herhalde adımlarımı daha dikkatli atarım ben ya. Ben nereye bakayım? İyi misin? Anlatmak ister misin? Kavga ettik Öztekin. Yani Sebep? Niye kavga ettiniz ki? sen çıktıktan sonra konuşmaya devam ettik. Evdekilerle kavga etmiş. Kafası biraz da buna bozulmuş. Sonra filmden falan konuştuk. Morali bozuktu zaten. Nasıl olduysa laf döndü dolaştı İstanbul'a geldi. Ben ona İstanbul'a gelecek misin diye sordum. O da kızmaya başladı. İyi. Ne diyor peki? Gelecek miymiş İstanbul'a? Bu durumdayken gelemezmiş. Babasına bakan kimse yokmuş. Şimdilik böyle idare etmeliymişiz. Nasıl idare edecek misiniz ki? Kendisinin bu durumdayken İstanbul'a gelme gibi bir şans olmadığını söylüyor. Ben İstanbul'da. O burada kalacak.
Ben de şey dedim. Burada kalsam olmaz mı dedim. Kesinlikle olmaz dedi. Köy yerinde mümkün değil dedi. Ben de o zaman ne yapacağız diye sordum. Daha da kızdı. Yine köpürmeye başladı. Seni buraya ben getirmedim dedi. Sen kendi zorunla geldin dedim. Öyle deyince ben de sinirlendim, dışarıya attım kendimi. Doğru bir bakıma. Yani köyde birlikte kalmanız pek mümkün değil. Keşke olabilse de işte. Gerçi sen de biliyorsun bunu. Biraz sakinleşin bence. Zaman geçsin. Daha yerinde konuşmalar yaparsınız. O da tedirgin şimdi. İstemediği şeyleri yapması olası. Öztekin, Aliler gelince sen de git diyor bana. Filmin bitmesine mümkün değilmiş. Burada kalmamın doğru olmadığını söylüyor. Neyse ya. Beni boş ver. Ali ne diyor? Ne düşünüyor gitme konusunda? Gitmek konusunda bir şey söylemedi de. Muhtemelen gitmek istiyordur o da. Heyecanı yok, umudu yok. Bir buçuk aydır da buradayız zaten. Epey yük olduk millete. Haklısın. Madem bu iş olmayacak gitmek en doğrusu. Sen ne düşünüyorsun? Hiç öyle boş boş düşünüyorum işte. Ne İstanbul'a gideceğiz. Aynı gürültü, aynı kargaşa, aynı telaşlar. Bir yandan burada istediğimiz şeyleri yapmaya çalıştık. İnsan İstanbul'dayken kendi varlığını unutur hale geliyor. Babam beni bekliyordur şimdi. Bir iş bulup çalışmamı ister. Kesin bir ev almak ister. İşin yoksa çalış o borcu öde. Böyle bakmışsın zaman geçmiş.